NATO'ya üye olan iki kritik ülke var. Onlar da İsveç ve Finlandiya. Avrupa'da Rus genişlemesinden mi korkuluyor? Ne konuşuluyor? Ukrayna düşerse sıra kime gelecekti? Sorusu Avrupa başkentlerinin gündeminde. CNN Türk Haber Koordinatörümüz İdris Arıkan, Helsinki ve Stockholm'de ne konuşuluyor? Rusya ile Baltık ülkelerinin mücadelesini yerinde inceledi. Karanlığını yırtan gök gürültüsü şeklinde silah sesleri duyuyorsunuz. Burası işte sınırdan 600-700 kilometre ise yaklaşık 1000 kilometrelik bir füzeyle bu bölgenin vurulduğunu söylemek mümkün. Cephe savaşları, dronlu saldırılar, Avrupa'yı değiştiren savaş Ukrayna. Geçmişteki mücadele yine gün yüzüne çıktı. Rus korkusu Avrupa topraklarını sarmış görünüyor. Bugünlerde Rusya-Ukrayna savaşı var ve Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri, yani 2022'den sonraki gelinen süreçte dikkat çeken bir şey var. Avrupa'da birçok ülke Rus tehdidine karşı önlem alıyor. Bunlardan bir tanesi de Finlandiya. Finlandiya aslında çok küçük bir ülke. Baktığımızda 5 milyon nüfusu olan bir ülke ama şu ana kadar aldığı önlemlerle açıkçası Rusya'ya karşı etkili bir mücadele veriyor. NATO'ya girdiler. NATO'dan sonra da şimdi de hali hazırda ordularını güçlendirmeye çalışıyorlar. Ülkenin nüfusu 5 milyon demiştik. 5 milyonun eğer bir savaş halinde 1 milyonunun savaşacağını, savaşabilecek kabiliyette olduğunu söylüyor Finlandiyalılar. Bu da dikkat çekici bir rakam. Bugünlerde Rusya-Ukrayna savaşı var ve Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri, yani 2022'den sonra gelinen süreçte dikkat çeken bir şey var. Avrupa'da birçok ülke Rus tehdidine karşı önlem alıyor. Bunlardan bir tanesi de Finlandiya. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı her saldırı Finlandiya'nın ana gündemi. Hatta o tarafsız duruştan vazgeçilmiş durumda. Nükleer silahların ülkeye girişine izin veriliyor. Bu ileride daha da gerilimin artması demek. Finlandiya yaklaşık 1350 kilometrelik Rusya ile bir sınıra sahip. Denizleriyle, fiyortlarıyla, işte Körfez bölgeleriyle ülke şu anda Rusya ile gerilim hattındaymış gibi görünüyor. Niye? Çünkü işte NATO'ya girdi. NATO'dan sonra Amerika askerlerinin 15 üste girme izni olduğu ortaya çıktı. Şöyle söylüyor buradaki bazı yetkililer, diyor ki işte savaş çıksa 3 yıllık cephaneliğimiz hazır diyor. Yani bu şu demek, ortada bir gerilim var ve o gerilimin nereye dönüşeceğini aslında bu saat itibariyle şu anda kimse bilmiyormuş gibi görünüyor. Rusya Kiev'deki bir Hristiyan manastırına saldırdı. Bu UNESCO Dünya Mirası sitesi. Bu insanlığa karşı bir suç. Aslında tarihsel anlamda bakıldığında da Rusya ile Baltık mücadelesi göze çarpıyor. Kuzeyden gelen akınlara karşı başlayan tarihi mücadele, Rusya ile süregelen yüzyıllara yayılan savaşlarla coğrafyadaki kadim kavgalardan biri olarak görülüyor. Kış savaşları en akla gelen en yakın dönemdeki Rus-Fin mücadelesi. Rus devlet başkanı ve mevcut Rus hükümetinin önde gelen isimlerini kullandığı emperyalist söylemleri de duyuyoruz. Bence Ukrayna'nın tam ölçekli işgalinden sonra birçok Finlinin Rusya'ya bakışının değişmesi çok doğal. Rusya'nın 150 milyon, Finlandiya'nın ise 5 milyon nüfusu var. Eğer işgal ederlerse Rusya ile nasıl başa çıkacaksınız? Bağımsızlığımızı kazandığımızdan beri Rusya'nın yanında bir asırdan fazla zamandır ayakta kalmayı başardık. İkinci Dünya Savaşı'nda bile Ruslar bizden çok daha güçlü ve üstündü. Ancak kış savaşında hem kendimizi hem de bağımsızlığımızı savunduk. Bence Finlandiya'nın temel fikirlerinden biri de Rusya'nın yanında hayatta kalmayı başarmaktır. Finlandiya tarihi Ruslarla mücadele demek. Ruslarla zaman zaman mücadele etmişler, zaman zaman onlara karşı savaşmışlar.
zaman zaman onlarla barış yapmışlar. İşte o süreci anlatan bir isim de var burada. Hemen yanı başımızda Finlandiya'nın işte kurucu başkanının heykeli var. İşte o heykelin olduğu yerdeyiz. Heykeli görüyorsunuz. Sadece Finlandiya değil, İsveç tarihi de Rusya ile mücadeleyle dolu. İsveç ile Rusya arasında aslında geçmişten gelen bir gerilim var. Yani mücadele alanı olarak görülmüş iki taraf açısından. Bir taraftan Ruslar, bir taraftan İsveçler karşılıklı olarak çok uzun yıllar, çoğu kez savaşmışlar. 1600'lü yıllarla birlikte denge değişmiş. Özellikle Osmanlı tarihinden de bilinen İsveç Kralı Şarlke'nin bugünkü Ukrayna topraklarına giderek Paltova civarında Ruslara yenilmesi sonrası Ruslar altında ezilen bir Baltık coğrafyası var. İşte o geçmişteki kodlar bugün yine Ukrayna'nın işgaliyle revaçta. Burası aslında bir imparatorluk geçmişine sahip bir ülke. Burası Stockholm bir başkent ve geçmişten bugüne baktığımızda Rusya ile mücadelesi uzun süre sürmüş bir ülke gibi görünüyor burası ve işte Rusya-Ukrayna mücadelesi savaşı ile birlikte gelinen süreçte Avrupa'daki tehlike çanlarının çalmasıyla birlikte İsveç'te de tabii bir takım değişiklikler oldu. Örneğin işte NATO'ya üye oldu İsveç, Türkiye'nin de desteğiyle. Nobel ödülleri işte bu binada dağıtılıyor. Aynı zamanda burada Nobel'in işte müzesi var. Müzeyi de bu anlamda görmek gerekiyor. Böyle büyük bir bina ve burada göreceksiniz Alfred Nobel'in fotoğrafının, görselinin olduğu bir kapıdan geçiliyor. Alfred Nobel dediğimiz kişi zaten biliyorsunuz buradaki coğrafyaya uygun bir şekilde patlayıcı bulabilmesi gerekiyordu ve onu bulan isimlerden, işte o dinamiti bulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İsveç için sadece sorun Rusya değil, Avrupa'da askeri güç aslında tam olarak yok. Muharip savaşacak ülke, yani Rusya'nın karşısına kim çıkacak? ABD'nin Trump dönemiyle gelinen süreçte Avrupa'dan uzaklaşması İsveç'te tartışma konusu. NATO bu tartışmalar için odak noktası. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da kalmaya devam etmesine ihtiyacımız var. Ama biz varlığımızı arttırırken onların da Avrupa'daki varlıklarını biraz azaltmaları doğal bir şey. Bu konunun bugün kesinlikle tartışılacağını düşünüyorum. Bence yüz yüze buluşup bunu doğrudan konuşmak için de iyi bir fırsat. İsveç geleneklerine bağlı bir ülke ve İsveç'te hali hazırda önemli bir saray var. O saraya baktığımızda şunu görüyoruz. Görkemli bir saray var. İmparatorluk geçmişi var. Bir bakiye var. Ve sarayın önünde her dönemde, her zaman işte yıllardır, hatta yüzyıllardır bir görev değişimi yapılıyor. İsveç Kraliyet Sarayı'nın önündeki o askeri görüyorsunuz. Burada günün her saatinde nöbet tutan askerler var. Burada bir giriş bölgesi de var saraya. Görev değişimine birazdan şahit olacağız. Yakında kritik NATO zirvesi Türkiye'de. Asıl gündem maddelerinden biri Ukrayna konusu olacak. Yani aslında Avrupa'nın güvenliği. Geçmişten gelen Baltık ve Rusya mücadelesi yeniden alevlenecek mi? NATO'ya yeni üye olan iki kritik ülke var. Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya tehdit olarak kalacak mı? Avrupa'da ne tür adımlar atılacak bunu zaman gösterecek.